Bir zamanlar dünya üzerinde milyonlarca yıldır yaşayan canlı türleri vardı. Bazıları devasa fillerin atalarıydı. Bazıları ise dinozorlardı. Artık onlar yok. Peki soyu tükenmiş bir türü tekrar yaşama döndürme rüyası mümkün mü? Evet, mümkün. Ve bu rüyayı mümkün kılan şey ise antik DNA. Antik DNA binlerce yıl önce yaşamış canlıların kalıntılarında, özellikle kemikler ve dişlerde, hatta bazı canlıların donmuş etlerinde bulunan genetik materyaldir. Yani geçmişin izini taşıyan moleküler bir zaman kapsülü. Bilim insanları bu DNA parçalarını alıyor, eksik olan yerleri tamamlıyor, yakın akraba türlerin DNA'sıyla birleştiriyor ve laboratuvar ortamında yeniden doğum senaryoları kuruyorlar. Elde edilen antik DNA parçaları aradan uzun yıllar geçtiği için maalesef saf ve yeterli miktarda olmuyor ve genellikle kontamine olmuş olma riski barındırıyor. Bu yüzden bir canlının farklı yerlerinden elde edilen antik DNA örneklerinin biyoinformatik araçlar kullanılarak birden fazla paralel olarak denetlenip şablon DNA'larının çıkarılması çok önemli. Daha önce söylediğim gibi antik DNA genellikle diş ve kemik gibi dokulardan elde ediliyor ve ortalama baz uzunlukları çok az. Genellikle de kısa fragmentler halinde bulunuyorlar. Bu da az sonra anlatacağım doğrudan bir canlının şu an için geri getirilmesini imkansız kılan detay aslında. Tüm bu şablon DNA analizinden sonra getirilmek istenen tür için günümüzde yaşayan en yakın tür neyse o türden bir somatik hücre yani vücut hücresi alınır ve DNA izolasyonu süreci başlar. Şablon DNA ve hedef DNA birbiriyle kıyaslanır ve iki tür arasındaki genetik bilgilerin farklı olduğu yerler tespit edilir. Sonrası ise genellikle CRISPR tekniği kullanılarak getirilmek istenen türün genetik bilgi nükleotitleri yaşayan türde ilgili yerlerde aynı yapıya değiştirilir. Bu değiştirilen özellikler doğrudan fenotip özelliklerini etkileyeceğinden dış görünümü sağlayacak gen kombinasyonu kısmen antik DNA'sı elde edilen türe benzeyecektir. Fakat bu gerçekten onu antik tür yapar mı? Maalesef yapmıyor. Çünkü daha geride değişmesi gereken milyonlarca nükleotit dizisi var. İşin tekniğinin devamı ise modifikasyon yapılmış yaşayan canlı türünün hücre çekirdeğinin aynı yaşayan türün çekirdeği çıkarılmış bir yumurtaya verilmesiyle devam eder. Gerisi tipik gebelik süresi. Ortaya çıkan tür aslında sentetik rekombinant bir türden fazlası değil. Şu an oldukça meşhur olmuş Romus ve Remulus kurtları tam olarak bu anlattığım metotla üretildiler ve şu anda koruma altındalar. Unutulmaması gereken diğer nokta ise klonlama da dahil olmak üzere bu tarz genetik modifikasyonlarla dünyaya gelmiş canlıların ömürlerinin ve sağlık durumlarının tipik olarak dünyaya gelmiş hallerinden epey farklı olması. Örneğin ilk klonlanan hayvan olan koyun Dolly akciğer yetmezliği ve kansere bağlı olarak ölmüştü. Fakat klona dönüştürülen asıl kaynak canlıda böyle problemler yoktu. Bu da göz ardı edilmemeli. Sentetik olarak üretilen bu canlılar yerine doğrudan antik DNA kullanılarak o canlının klonu yani kendisi geri getirilebilir mi peki? İşte o şu an için imkansız görünüyor. Bunun sebebi elde edilen antik DNA'ların öncesinde de bahsettiğim gibi konsantrasyonlarının çok düşük olması, bir çekirdekten muaf olmaları veya kısa fragmentler halinde olmaları. Aslında tüm bu DNA zincirlerini düşük konsantrasyonlarda da olsa alıp bir şekilde birleştirebilir ve enkapsüle edebilirsek belki yine yakın tür gebeliği ya da suni bir ortamda gebelik oluşturarak bu canlıların gerçekten gelmesi mümkün olabilir. Fakat bu şu an için açıkladığım sebeplerden ötürü pek mümkün değil. Diğer bir konu gerçekten bir şeyi yapabiliyor olmamız onu yapmamız gerektiği anlamına gelir mi? Örneğin getirilen bu sentetik canlıların yaşayacağı rahatsızlıklar, tüketeceği kaynaklar ve öngörülemeyecek şekilde ekosistemde oluşturacakları zararları mı daha cazip geliyor? Yoksa tüm bu kaynakları nesli tükenme tehlikesi olan canlılara ayırarak onların yok olmasını engellemek mi? Ayrıca bu canlıların şu an için doğaya salınması düşünülmüyor. Kaldı ki şu anki şartlarda pek şansları da olmaz doğada zaten. Onları bu şekilde suni ortamlarda tutmamız, onların değeri açısından yine etik olarak sorgulanması gereken başka bir konu değil mi? Yani onlar doğal bir tür mü yoksa bir ürün mü demek istiyorum. Colossal Bioscience firması görünen o ki bununla yetinmeyecek. Kendi söylemlerine göre birkaç yıl içerisinde sentetik mamutları da görebileceğiz. Dodo, Tazmanya kaplanları ve daha niceleri. Bazıları bizim kendi sorumsuzluğumuzdan kaynaklanan nesil tükenmeleri ve biz bugün bunu telafi etmeye çalışıyoruz. Maalesef ki ne kadar bilinçsiz olursak olalım, biz de bu doğanın bir parçasıyız ve o türlerin sonunu biz de başka bir tür olarak getirdik. Şimdi tekrar buna müdahale etmek umarım bizim ve doğanın sonunu getirmez. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.